Kralların Tavuğu YouTube kanalından herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır sizin için. Bugün Türk mutfağının imza yemeklerinden birini yapacağız. İmza yemeklerinden diyorum, aslında çok karşımıza çıkan bir şey değil ama konsepti olarak imza. Çünkü Türk mutfağında biz neyi bulursak ya da olabilecek olan ne varsa onu doldurmak ve ondan dolma yapmak gibi bir geleneğimiz var. Türk mutfağının kültüründe de bu yerleşmiştir. Bugün de kavun dolması yapacağız. Daha doğrusu kavunu kullanarak bir dolma yapacağız. Türk mutfağında meyvelerin etle kullanılması aslında çok sıra dışı bir şey değil. Bu yapılıyor. Bu kavun dolması da dediğim gibi her ne kadar her zaman karşımıza çıkmasa da bu mutfağın içerisinde olan bir şey. Çok beğeneceğinizi, çok da severek yiyeceğinizi ve paylaşacağınızı düşündüğüm bir yemek. İsterseniz lafı fazla uzatmayalım. Hadi başlayalım. Evet, malzemelerimizle başlayalım. Başta da söylediğim gibi günün yıldızı kavun. Bunun içini dolduracağız. Onun içini neyle dolduracaksak onu hazırlamakla başlayalım. Burada neyimiz var? Burada bir tatlı kaşığı yeni bahar, bir tatlı kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı tarçın, bir tatlı kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı karabiber olan bir karışımım var. Sonrasında burada 25 gram kadar önceden sıcak suda ıslattığım ve şişmelerini, birazcık kendilerini salmalarını beklediğim kuş üzümü var. Yine burada kabukları soyulmuş çiğ badem var. Burada 1,5 baş veya 2 baş, soğanınızın büyüklüğüne göre rendelediğim soğan var. Soğanın suyunu özellikle almadım. Buna da ihtiyacım var. Bazı tariflerde suyu sıkılıyor ama ben suyunu sıkmadım. Suyunu da kullanacağım. Olmasını istiyorum. Sonrasında 1,5 su bardağı pirinç var. Bunları ben diğer malzemeleri hazırlarken bir 10 dakika kadar tuzlu suda bekleteceğim. Sonrasında kullanacağım. Ve burada tavuk kıyması var. Aslında buna kıyma demeyeyim. Ben bunu bıçakla çok ince bir şekilde kendim doğradım. Çünkü kıyma kadar ince, kuşbaşı kadar da kalın olmasını istemiyorum. Dolmanın içerisinde birazcık kendini göstermesini, fakat kuşbaşı kadar da büyük bir taneler halinde kalmasını istemiyorum. O yüzden bunu satırla kıydım. Satır kıymadan tavuk köfte diye bir videom var. Onun linkini buraya üste bırakırım. Bunu nasıl yaptığımı detaylı bir şekilde orada anlatıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi pişirmeye başlayabiliriz. Önce şöyle bir tenceremi ocağa alıyorum. Ve içine biraz sıvı yağ ekliyorum. 2 çorba kaşığı kadar. Ve tavukları ekliyorum. Tavuklar burada sularını salıp güzelce kavrulacaklar. Evet, tavuklar kavrulurken biz de kavunu hazırlayarak devam edelim. Dediğim gibi kavunu dolduracağız. Şu sap kısmından, saplı kısmından şu boyutta düz bir şekilde keseceğim. Arka kısmından da çok ince bir şekilde keseceğim. Buradan kesmemin sebebi tepsiye oturttuğumda düz bir şekilde durabilmesi için. Şu şekilde duramayacak gördüğünüz gibi. O yüzden altını da düzelteceğim çok az. Ama üstünden aşağı yukarı 2 parmak kadar bir kısmı keseceğim. Çünkü içini oyup kapak yapacağım. Şimdi önce üst kısmındaki kapağı keserek başlayalım. Şu şekilde üst kısmında bir kapak açıyorum. Bu kısmında da dediğim gibi zeminde düz durabilmesi için küçük bir kesik atıyorum.
Şu şekilde. Artık kavun çok daha emniyetli, çok daha sağlam bir şekilde duruyor gördüğünüz gibi. Şimdi onun içine oyacağım. Bir kaşık yardımıyla kavunun o içi en orta bölümde olan çekirdekli kısmını çıkarıyorum. Şu şekilde çekirdekli kısımlarını çıkarıyorum. Evet, şöyle kavunun içini güzelce oydum. Artık bu doldurmak için hazır. Ben içimi hazırlamaya devam ediyorum. Soğan tam olarak suyunu çekmeye yakınken üzerine bademleri ekliyorum. Şam fıstığını ekliyorum. Ve hepsini birlikte çok güzel bir şekilde kavuruyorum. Şam fıstığı ve bademi ekledikten sonra kavurma işleminde durmayacağım. Sürekli olarak karıştırarak kavuracağım. Evet, badem ve şam fıstıklarını da güzelce kavrulduktan sonra tuzlu suda bekletip suyunu süzdüğüm pirinçleri ekliyorum. Ve onlarla birlikte 1-2 dakika kadar kavuracağım. 2 dakika kavurduktan sonra kuş üzümlerini ekliyorum. Ve başta saymış olduğum baharatları ekliyorum. Ve hep birlikte 1 dakika daha kavuracağım. Hepsi güzelce kavrulduktan sonra üzerlerine 1 bardak kadar kaynar su ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Altını kısık ateşe alıyorum. Bu şekilde suyunu çekene kadar tahminen 1-1,5 dakika kadar pişecek. Evet, dolmamın iç harcı çok güzel bir şekilde suyunu çekti. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu noktada altını kapatıyorum. Üzerine ince kıymış olduğum maydanoz ve kapya biberi ekliyorum. Bunları en son eklememin sebebi ölmelerini istemiyorum. O canlılıklarını korumalarını istiyorum. Onlarla birlikte de şöyle bir karıştırıyorum. Güzelce. Sonra ağzını hafif aralık bırakarak burada 2 dakika dinlendireceğim. Sonra doldurma işlemine geçeceğiz. Alıyorum tezgaha. Zeminine de bir pişirme kağıdı seriyorum. Ve yıldızımız kavunu da ortasına yerleştiriyorum. Sonrasında hazırlamış olduğumuz bu muhteşem iç harcıyla içini dolduruyorum. Evet, böyle tepeleme doldurduktan sonra kavunun içini en son üzerine şöyle parçalara ayırdığım 1-1,5 çorba kaşığı kadar tereyağını da ekliyorum. Üzerine başta
kesmiş ve ayırmış olduğum kapağı da kapatıp bu güzelliği önceden 180 derecede ısıttığım fırına yarım saat pişmek üzere gönderiyorum. Evet, doldurduğum kavun bu şekilde 180 derece önceden ısıttığım fırında yarım saat pişecek. Evet, kavunumuz bu şekilde yarım saattir fırında. Şimdi onu çıkaracağım. Bir 10 dakika dinlendireceğim. Sonra da servis edeceğim. Evet, fırından aldım. Muhteşem gözüküyor. İstediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Ben içinde görün diye şimdi böleceğim. Ve tarifimi bitiriyorum. Umarım bu farklı lezzeti beğenir, pişirir ve sevgiyle paylaşırsınız. Yedikleriniz şifanız, şifanız yedikleriniz olsun. Afiyet olsun. Hoşça kalın.